Ders 1. Dans ve balo gibi okul etkinliklerine gitmekten hoşlanıyor musunuz? Merhaba Anna. Dans ve balo gibi okul etkinliklerine gitmekten hoşlanıyor musunuz? Evet, dans ve balo gibi okul etkinliklerini dört gözle bekliyorum. Eğlenceli ve unutulmaz deneyimler. Bu harika. Arkadaşlarınızla hafta sonu etkinliğiniz nedir? Parkta takılmak veya sinemaya gitmek, birlikte en sevdiğimiz hafta sonu etkinliklerimizden bazılarıdır. Parkta vakit geçirmek veya film izlemek çok eğlenceli geliyor. Hoşunuza giden başka aktiviteler var mı? Ayrıca kafelere gitmekten, yeni restoranlar denemekten veya birinin evinde oyun geceleri geçirmekten keyif alıyoruz. Kafeleri, restoranları keşfetmek ve oyun geceleri yapmak arkadaşlarla bağ kurmanın harika yollarıdır. Hafta sonu aktivitelerinizden unutulmaz anlar var mı? Komik film sahnelerinden komik oyun gecesi yarışmalarına kadar gülme dolu birçok an oldu. Gülüşle dolu anlar anıları daha da özel kılar. Arkadaşlarınla gelecek hafta sonu planları var mı? Sahilde piknik yapmayı ve belki de bir dostluk sporu maçı planlıyoruz. Açık havada aktif olmayı seviyoruz. Plaj pikniği ve spor maçı harika planlar gibi geliyor. Arkadaşlarla hafta sonu etkinlikleri hakkında son düşünceleriniz var mı? Arkadaşlarla kaliteli zaman geçirmek, güçlü ilişkiler kurmak ve kalıcı anılar oluşturmak için önemlidir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Paylaştığın için teşekkürler Anna. Arkadaşlarınızla yaklaşan hafta sonu aktivitelerinizin tadını çıkarın. Hoş geldin, John. Bunu takdir ediyorum. Harika bir gün geçirin. Ders 2. Arkadaşlarınızla hafta sonu etkinliğiniz nedir? Merhaba Anna. Hafta sonları sık sık parka gidip basketbol oynuyoruz. Arkadaşlarınızla hafta sonu etkinliğiniz nedir? Doğa parkurlarını keşfetmek ve yürüyüşe çıkmak en sevdiğimiz hafta sonu etkinliklerimizdir. Açık havada olmaktan ve aktif kalmaktan zevk alıyoruz. Bağ parkurlarını keşfetmek ve yürüyüş yapmak kulağa çok eğlenceli geliyor. Ziyaret etmeyi sevdiğiniz belirli parkurlar veya parklar var mı? Yakınlarda birkaç favori parkurumuz var, yerel doğa koruma alanı ve dağ parkı gibi. Yerel doğa rezervleri ve dağ parkı güzel yürüyüş olanakları sunmaktadır. Yürüyüş maceralarınızdan unutulmaz anlar var mı? Dağların tepelerinden nefes kesen manzaralar gördük, vahşi yaşamla karşılaştık ve yürüyüşlerimiz sırasında gizli şelaleler keşfettik. Nefes kesen manzaralar, vahşi yaşam karşılaşmaları ve gizli şelaleler yürüyüşü daha da heyecan verici hale getiriyor. Yaklaşan yürüyüş planları var mı? Önümüzdeki hafta sonu daha zorlu bir parkurun üstesinden gelmeyi planlıyoruz. Çarpıcı manzaraları ve engebeli arazisiyle bilinir. Zorlu bir parkurun üstesinden gelmek bir macera gibi geliyor. Doğada hafta sonu etkinlikleri hakkında son düşünceleriniz var mı? Doğada olmak, günlük rutinlerden ferahlatıcı bir kaçış sağlar ve dış mekanın güzelliğini takdir etmemizi sağlar. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Paylaştığın için teşekkürler Anna. Arkadaşlarınızla yaklaşan yürüyüş maceranızın tadını çıkarın. Hoş geldin, John. Bunu takdir ediyorum. Harika bir gün geçirin. Ders 3. Büyükbabalarınızı ne sıklıkla ziyaret ediyorsunuz? Merhaba Anna. Ayda bir iki kez büyükanne ve büyükbabamı ziyaret ediyorum. Büyükbabalarınızı ne sıklıkla ziyaret ediyorsunuz? Her hafta büyükanne ve büyükbabamı ziyaret etmeye çalışıyorum. Onlarla vakit geçirmekten ve hikayelerini dinlemekten zevk alıyorum. Bu çok hoş. Düzenli ziyaretler güçlü bir bağlantının korunmasına yardımcı olur.
Büyük babalarınızı ziyaret ettiğinizde yaptığınız özel aktiviteler var mı? Sık sık birlikte yemek yeriz, masa oyunları oynarız veya mahallede yürüyüş yaparız. Ailenizle kaliteli zaman. Yemekler, masa oyunları ve yürüyüşler harika bağlanma etkinlikleri gibi geliyor. Büyükanne ve büyük babanızla geçirdiğiniz unutulmaz anlar var mı? Ziyaretlerimiz sırasında içten sohbetler yaptık, kahkahalar paylaştık ve güzel anılar yarattık. İçten sohbetler ve kahkahalar ziyaretleri özel kılar. Ziyaret planlamada veya büyükanne ve büyük babanızla vakit geçirmede herhangi bir zorluk var mı? Bazen çelişen programlar veya mesafe bunu zorlaştırabilir ama birbirimiz için zaman bulmak için çaba gösteriyoruz. Zorluklara rağmen zaman bulmak ilişkinin önemini gösterir. Büyükanne ve büyük babayı ziyaret etmek hakkında son düşünceleriniz var mı? Büyükanne ve büyükbabaları ziyaret etmek, bizimle paylaştıkları bilgelik ve sevgi için sevgi, saygı ve takdir göstermenin bir yoludur. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Paylaştığın için teşekkürler Anna. Büyükanne ve büyük babanızla bir sonraki ziyaretinizin tadını Hoş çıkarın. geldin, John. Bunu takdir ediyorum. Harika bir gün geçirin. Ders 4. Evde evcil hayvanınız var mı? Merhaba Anna. Evet, Whiskers adında bir kedim var. Evde evcil hayvanınız var mı? Hayır, evde evcil hayvanım yok. Ama hep bir köpek istemişimdir. Köpekler harika yoldaşlardır. Henüz bir tane almadığın için belirli bir neden var mı? Evcil hayvanlara izin vermeyen bir dairede yaşıyorum, bu yüzden şu anda mümkün değil. Ah, anlıyorum. Apartman kuralları evcil hayvan sahipliğini sınırlayabilir. Kedinle unutulmaz anlar var mı, Whiskers? Bıyıklar, ben okurken veya televizyon izlerken kucağımda kıvrılmayı seviyor. Birlikte rahat ve dinlendirici bir zaman. Kulağa çok hoş geliyor. Kediler çok sevecen olabilir. Bıyıklarla ilgilenirken karşılaştığınız herhangi bir zorluk var mı? Düzenli tımara ayak uydurmak ve yeterli oyun süresi ve uyarım sağlamak, ele alınması gereken önemli zorluklardır. Mutlu ve sağlıklı bir kedi için düzenli bakım ve oyun zamanı çok önemlidir. Evcil hayvan sahibi olmak hakkında son düşünceleriniz var mı? Evcil hayvanlar hayatımıza neşe, arkadaşlık ve sorumluluk getirir. Herhangi bir aileye harika eklemeler olabilirler. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Paylaştığın için teşekkürler Anna. Whiskers ile zamanınızın tadını çıkarın. Hoş geldin, John. Bunu takdir ediyorum. İyi günler. Ders 5. Açık hava etkinliklerinin hayranı mısınız? Merhaba Anna. Evet, hafta sonları yürüyüş yapmaktan ve bisiklete binmekten hoşlanırım. Açık hava etkinliklerinin hayranı mısınız? Kesinlikle. Açık havada olmayı ve doğayı keşfetmeyi seviyorum. Canlandırıcı ve enerji verici. Bu harika. Tavsiye ettiğiniz belirli yürüyüş parkurları veya bisiklet yolları var mı? Nehir kenarında doğal bir parkur ve yakındaki ormanın içinden geçen bir bisiklet yolu var. İkisi de güzel ve keyifli. Nehir kenarındaki doğal yollar ve ormandaki bisiklet yolları kulağa harika geliyor. Açık hava maceralarınızdan unutulmaz anlar var mı? Yürüyüş yaparken dağların tepelerinden çarpıcı gün batımları gördüm ve zorlu arazilerde heyecan verici bisiklet gezileri yaptım. Gün batımına tanık olmak ve heyecan verici gezintiler yaşamak açık hava maceralarını unutulmaz kılıyor. Yaklaşan yürüyüş veya bisiklet planları var mı? Önümüzdeki hafta sonu yeni bir parkurda yürümeyi ve farklı bir bisiklet rotası keşfetmeyi planlıyorum. Yeni yollar denemeyi seviyorum.
Yeni yollar ve rotalar denemek heyecanı canlı tutar. Açık hava etkinlikleri hakkında son düşünceleriniz var mı? Açık hava etkinlikleri doğa ile bağlantı kurma, aktif kalma ve çevremizdeki dünyanın güzelliğini takdir etme şansı sağlar. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Paylaştığın için teşekkürler Anna. Yaklaşan açık hava maceralarınızın tadını çıkarın. Hoş geldin, John. Bunu takdir ediyorum. Harika bir gün geçirin. Ders 6. Sabah 9'a kadar toplantıya hazır olabilir misiniz? Sabah 9'a kadar toplantıya hazır olabilir misiniz? Evet, zamanında hazırlıklı olabilirim. Toplantıda neyi tartışmamız gerekiyor? Proje güncellemelerini gözden geçireceğiz ve yaklaşan son teslim tarihlerini tartışacağız. Ele almak istediğiniz belirli noktalar var mı? Pazarlama kampanyasındaki ilerlemeyi paylaşmak istiyorum. Peki ya sen? Finansal tahminler ve bütçe hakkında güncellemeler sağlayacağım. Getirmem gereken herhangi bir malzeme var mı? Lütfen en son satış raporunu ve ilgili belgeleri getirin. Hazır bir sunum yapmalı mıyız? Evet, kilit noktaları özetlemek için kısa bir sunum hazırlayalım. Tercih ettiğiniz belirli bir format veya slayt var mı? Kısa ve görsel olarak çekici bir sunum ideal olacaktır. Bilgilendirici ama ilgi çekici tutalım. Sorulara ve tartışmaya zaman ayırmalı mıyız? Kesinlikle. Herkesin soru sorması ve görüşlerini paylaşması için zaman vermeliyiz. Toplantı ne kadar sürmeli? Acele etmeden her şeyi ele aldığımızdan emin olmak için 1 saatlik bir toplantıyı hedefleyelim. Hazırlamamız gereken başka bir şey var mı? Net bir gündemimiz olmalı ve önceden katılımcılara dağıtmalıyız. Toplantı hakkında son düşünceleriniz var mı? Herkesin iyi hazırlandığından emin olalım ve aktif katılımı teşvik edelim. Verimli bir toplantıya geldik. Ders 7. Bugün 30 dakika egzersiz yapabilir miyiz? Bugün 30 dakika egzersiz yapabilir miyiz? Evet, hızlı bir antrenmana sığabiliriz. Aklınızda ne tür bir egzersiz var? Mahallede tempolu bir yürüyüşe veya koşuya ne dersiniz? İyi bir kardiyo seçeneğidir. Buna hazır mısın? Kulağa mükemmel geliyor. Yürümeyi veya koşmayı seviyorum. Ne zaman gitmeliyiz? Akşamları, akşam 6:00 civarında gidelim. Dışarıda olmak için güzel bir zaman. Bu senin için uygun mu? 18:00 benim için çalışıyor. Rahat egzersiz kıyafetleri giydiğimden emin olacağım. Önce ve sonra esnemeli miyiz? Evet, yaralanmaları önlemek için ısınma ve soğuma germe rutini yapalım. Tercih ettiğiniz belirli bir esneme var mı? Bacak germe ve omuz ruloları yapmayı seviyorum. Rahatlamama yardım ediyorlar. Herhangi bir ekipmana ihtiyacımız var mı? Yürüyüş veya koşu için ekipman gerekmez. Sadece iyi yürüyüş veya koşu ayakkabıları giydiğinizden emin olun. Eklemek istediğiniz başka egzersizler var mı? Yürüyüşümüz sırasında çömelme ve akciğerler gibi bazı vücut ağırlığı egzersizlerini dahil edebiliriz. Çeşitlilik katar. İlerlememizi takip etmeye ne dersiniz? Mesafemizi ve adımlarımızı izlemek için bir fitness uygulaması veya bir adım sayar kullanabiliriz. Motive edici olabilir. Egzersiz seansımız hakkında başka düşünceleriniz var mı? Temiz havanın tadını çıkaralım ve eğlenceli bir aktivite haline getirelim. İşte aktif ve sağlıklı kalmak için. Ders 8. Dinlerken daha dikkatli olabilir misiniz? Dinlerken daha dikkatli olabilir misiniz?
Evet, söylenenlere daha iyi odaklanabilirim. Neden önemli olduğunu düşünüyorsun? Dikkatli olmak saygı gösterir ve başkalarını anlamaya yardımcı olur. Nasıl gelişmeyi planlıyorsunuz? Aktif dinleme alıştırması yapacağım ve dikkat dağıtıcı şeyleri en aza indireceğim. Peki ya sen? Tüm dikkatimi vermek ve bölmekten kaçınmak için çaba göstereceğim. Yararlı bulduğunuz belirli teknikler var mı? Göz temasını sürdürmek ve nişanlı olduğumu göstermek için başımı sallamak dikkatli kalmama yardımcı oluyor. Peki ya sen? Kısa notlar almanın ve zihnimdeki önemli noktaları tekrarlamanın bilgiyi korumama yardımcı olduğunu görüyorum. Dikkatli kalırken karşılaştığınız herhangi bir zorluk var mı? Bazen aklım dolaşıyor ya da kendi düşüncelerimle meşgul oluyorum. Peki ya sen? Dış dikkat dağıtıcı şeyler odaklanmayı zorlaştırabilir. Dinlerken daha dikkatli olmak isteyen biri için herhangi bir ipucu var mı? Şu anda hazır olma alıştırması yapın ve konuşmacıya gerçekten ilgi gösterin. Peki ya sen? Açıklayıcı sorular sormanın ve duyduklarımı özetlemenin dikkatimi artırdığını görüyorum. Dinlerken dikkatli olmakla ilgili başka düşünceleriniz var mı? İletişimi geliştirir ve ilişkileri güçlendirir. Dikkatli dinleyiciler olmaya devam edelim. Katılıyorum. İşte dikkatli olmak ve başkalarının söyleyeceklerini gerçekten duymak. Ders 9. Arkadaşını yakalamak için arayabilir misin? Yakalamak için arkadaşını arayabilir misin? Evet, onları daha sonra arayabilirim. Hangi arkadaştan bahsediyorsun? Arkadaşın Sarah'ı düşünüyordum. Son konuşmayalı epey oldu. Onunla irtibatta mısın? Evet, iletişim bilgilerine sahibim. Ona ulaşacağım ve sohbet için müsait olup olmadığını göreceğim. Sormamı veya tartışmamı istediğiniz özel bir şey var mı? Sadece nasıl olduğunu kontrol edin ve buluşmakla ilgilenip ilgilenmeyeceğini görün. Sizin için işe yarayan belirli bir zaman var mı? Bu akşam boş zamanım olduğunda onu aramaya çalışacağım. Sizi sohbetten haberdar edeceğim. İletmemi istediğim başka bir şey var mı? Onu düşündüğümüzü ve yetişmeyi çok istediğimizi bilmesini sağlayın. Buluştuğumuzda ele almamız gerektiğini düşündüğünüz herhangi bir konu var mı? Son olaylar hakkında konuşabilir, hayatımızla ilgili güncellemeleri paylaşabilir ve eski zamanları hatırlayabiliriz. Buluşma için tercih edilen bir yer var mı? Belki yerel bir kafede veya parkta buluşmayı önerebiliriz. Rahat bir ortam. Bakalım Sara neyi tercih ediyor? Düşünmemiz gereken başka bir şey var mı? Sohbetin akışını sürdürmek için bazı sorular veya konuşma başlatıcıları hazırlamak güzel olurdu. İşte Sara ile yeniden bağlantı kurmak ve harika bir buluşmanın tadını çıkarmak için. Ders 10. Yeni bir hobi denemeye açık olabilir misiniz? Yeni bir hobi denemeye açık olabilir misiniz? Evet, yeni bir aktivite keşfedebilirim. Aklında hangi hobi var? Boyamaya ya da çizmeye ne dersiniz? Yaratıcı ve rahatlatıcı bir hobi. Sanatla ilgileniyor musunuz? Kulağa ilginç geliyor. Hep resim yapmayı denemek istemişimdir. Ne zaman başlamalıyız? Bu hafta sonu başlayabiliriz. Bazı temel sanat malzemeleri toplayacağım. Denemek istediğiniz belirli bir resim türü var mı? Sulu boya resim ile başlayalım. Yeni başlayanlar dostu görünüyor. Herhangi bir rehberliğe veya eğitime ihtiyacımız var mı? Çevrimiçi eğitimler bulabilir veya yeni başlayanlar için sanat dersi alabiliriz. Temel bilgileri öğrenmemize yardımcı olur. Bununla rahat mısın?
Evet, çevrimiçi eğitimler veya bir sınıf yardımcı olacaktır. Farklı teknikleri ve stilleri inceleyelim. Denemek istediğiniz başka hobiler var mı? Fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Güzel anları yakalamamızı sağlar. Fotoğraflamak istediğiniz belirli konular veya temalar var mı? Doğa ve manzaralar fotoğraflamak için harika konular olurdu. Çok fazla güzellik ve çeşitlilik sunarlar. Fotoğrafçılık için herhangi bir gezi planlamalı mıyız? Evet, fotoğrafçılık pratiği yapmak için bazı açık hava gezileri planlayalım. Bize yeni yerler keşfetme şansı da verecek. Yeni hobiler denemek hakkında son düşünceleriniz var mı? Konfor alanlarımızdan çıkmak ve yeni tutkular keşfetmek heyecan verici. Yaratıcılığı kucaklayalım ve yolculuğun tadını çıkaralım. Ders 11. Fotoğraf kulübünün üyesi olduğunu duydum. Merhaba Anna. Fotoğraf kulübünün üyesi olduğunu duydum. Bu harika. Evet, fotoğraf çekmekten ve kulübün bir parçası olmaktan zevk alıyorum. Herhangi bir okul kulübünün parçası mısın John? Evet, ben de fotoğraf kulübünün üyesiyim. Ortak bir çıkarımız var. Bu harika. Fotoğraf kulübünde olmanın en çok neyi seviyorsun? Anları yakalamaktan ve yaratıcılığımı fotoğrafçılıkla ifade etmekten zevk alıyorum. Bu çok eğlenceli. Fotoğrafçılık yaratıcılığı ifade etmenin harika bir yoludur. Fotoğraflamayı sevdiğiniz favori konular veya stiller var mı? Doğa fotoğrafları çekmeyi ve farklı açılar ve aydınlatma teknikleriyle denemeler yapmayı seviyorum. Doğa fotoğrafçılığı büyüleyici olabilir. Kulüp aracılığıyla öğrendiğin herhangi bir ipucu veya püf noktası var mı? Kompozisyon, farklı kamera ayarlarını ve işlem sonrası teknikleri kullanmayı öğrendim. Bunlar sahip olunması gereken değerli becerilerdir. Üzerinde çalıştığınız unutulmaz deneyimler veya fotoğraf projeleri var mı? Geçen yıl en iyi çekimlerimden bazılarını sergilediğim bir fotoğraf sergimiz vardı. Heyecan vericiydi. Bu, çalışmalarınızı sergilemek için harika bir fırsat gibi görünüyor. Fotoğrafçılığınız için planlarınız veya hedefleriniz var mı? Becerilerimi geliştirmeye devam etmek ve belki gelecekte fotoğraf yarışmalarına katılmak istiyorum. Bu hırslı. Yarışmalar kendinize meydan okumak için harika bir yol olabilir. Bir okul kulübünün parçası olmakla ilgili son düşünceleriniz var mı? Bir kulübün parçası olmak, ilgi alanlarınızı takip etmenize, başkalarından öğrenmenize ve yeni arkadaşlar edinmenize olanak tanır. Katılıyorum. Bu ödüllendirici bir deneyim. Paylaştığın için teşekkürler John. Harika fotoğraflar çekmeye devam edin. Hoş geldin, Anna. Bunu takdir ediyorum. Harika bir gün geçirin ve fotoğraf kulübü aktivitelerinizin tadını çıkarın. Ders 12. Yarı zamanlı bir işiniz var mı? Merhaba Anna. Yarı zamanlı bir işin var mı? Evet, yerel bir kitapçıda yarı zamanlı çalışıyorum. Eğlenceli bir iş. Bu harika. Kitapçıda çalışmanın en çok neyi seviyorsunuz? Kitaplarla çevrili olmayı ve müşterilerin bir sonraki harika okumalarını bulmalarına yardımcı olmayı seviyorum. Kitaplarla çalışmak kulağa tatmin edici geliyor. Favori türleriniz veya yazarlarınız var mı? Fantastik romanlar okumaktan zevk alıyorum ve en sevdiğim yazarlardan bazıları J.K. Rowling ve George R.R. Martin. Fantezi popüler bir türdür. Kitapçıda çalışmanın avantajları veya avantajları var mı? Kitaplarda indirim alıyorum. Bu harika çünkü kişisel kütüphanemi genişletmeyi seviyorum. Kitapçı indirimleri okuyucunun hayalidir. Yarı zamanlı işinizde karşılaştığınız herhangi bir zorluk var mı?
Bazen büyük bir müşteri akışını ele almak zor olabilir, özellikle yoğun dönemlerde. Yüksek hacimli müşterilerle uğraşmak zorlu olabilir. İşinizden öğrendiğiniz herhangi bir beceri veya ders var mı? Kitapçıdaki çalışmalarım sayesinde etkili iletişim, organizasyon ve problem çözme becerilerini öğrendim. Bunlar çeşitli alanlarda uygulanabilecek değerli becerilerdir. Yarı zamanlı işinizle ilgili planlarınız veya hedefleriniz var mı? Müşterilere kitap seçimlerinde daha iyi yardımcı olmak için farklı türler ve yazarlar hakkında bilgi edinmeye devam etmek istiyorum. Bu harika bir hedef. Bilgili olmak müşterilerin doğru kitapları bulmasına yardımcı olur. Yarı zamanlı bir işe sahip olmak hakkında son düşünceleriniz var mı? Yarı zamanlı işler değerli iş deneyimi, bağımsızlık ve yeni beceriler geliştirme fırsatı sağlar. Katılıyorum. Paylaştığın için teşekkürler Anna. Kitapçıdaki çalışmalarınızın ve mutlu okumaların tadını çıkarın. Hoş geldin, John. Bunu takdir ediyorum. Harika bir gün geçirin. Ders 13. Hafta sonları ne yaparsınız? Merhaba Anna. Hafta sonları ne yaparsın? Hafta sonları arkadaşlarımla takılıyorum, okumaya devam ediyorum ve koşuya çıkıyorum. Ya sen, John? Ayrıca arkadaşlarımla takılmaktan, kitap okumaktan ve hafta sonları koşuya çıkmaktan da zevk alıyorum. Rahatlamak için güzel bir yol. Arkadaşlarla vakit geçirmek her zaman eğlencelidir. Takıldığınızda yapmayı sevdiğiniz belirli aktiviteler var mı? Sık sık film geceleri geçiriyoruz, yemek için dışarı çıkıyoruz veya şehirdeki yeni yerleri keşfediyoruz. Film geceleri ve şehri keşfetmek heyecan verici geliyor. Okumaya başladığınızda ne tür kitaplar okumayı seversiniz? Çeşitli türlerden hoşlanıyorum ama özellikle gizem ve bilim kurgu kitaplarına ilgi duyuyorum. Gizem ve bilim kurgu büyüleyici olabilir. Tavsiye ettiğiniz favori kitaplar veya yazarlar var mı? En sevdiğim kitaplardan bazıları Stieg Larsson'ın Ejderha Dövmeli Kız ve Frank Herbert'in Dune. Bunlar popüler seçenekler. Onları okuma listeme eklemeyi düşüneceğim. Hafta sonları koşuya gitmenizin özel bir nedeni var mı? Koşu, zihnimi temizlememe, aktif kalmama ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeme yardımcı oluyor. Zihni temizlemek ve aktif kalmak önemlidir. Koşu yapmak için gitmeyi sevdiğiniz belirli rotalar veya yerler var mı? Evimin yakınındaki parkta veya nehrin yakınındaki doğal yollarda koşmaktan zevk alıyorum. Doğada koşu yapmak kulağa ferahlatıcı geliyor. Hafta sonu etkinlikleri hakkında son düşünceleriniz var mı? Hafta sonları gevşemek, hobilerin tadını çıkarmak ve önümüzdeki hafta için şarj olmak için harika bir fırsattır. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Paylaştığın için teşekkürler John. Eğlence ve rahatlama ile dolu harika bir hafta sonu geçirin. Hoş geldin, Anna. Bunu takdir ediyorum. Hafta sonlarınızın da tadını çıkarın. Ders 14. En sevdiğin atıştırmalık nedir? Merhaba Anna. En sevdiğin atıştırmalık nedir? En sevdiğim atıştırmalık patlamış mısır. Hafif ve gevrek dokusunu seviyorum. Patlamış mısır klasik bir seçimdir. Tercih ettiğiniz özel lezzetler veya baharatlar var mı? Hem tatlı hem de tuzlu patlamış mısırdan hoşlanırım. Karamel ve peynir aromaları benim tercih ettiğim seçeneklerdir. Tatlı ve tuzlu patlamış mısır çeşitleri lezzetlidir. Patlamış mısırın dışında başka favori atıştırmalıklarınız var mı? Ayrıca taze meyvelerden, özellikle sulu karpuzdan ve gevrek elmalardan hoşlanıyorum.
Taze meyve sağlıklı ve ferahlatıcı bir atıştırmalık seçimidir. Kendinizi şımartmak istediğiniz başka atıştırmalıklar var mı? Çikolataya karşı bir zayıflığım var. Bir parça bitter çikolata her zaman bir ikramdır. Bitter çikolata tatmin edici olabilir. Tavsiye ettiğiniz herhangi bir marka veya bitter çikolata türü var mı? Lindt ve Ghirardelli gibi markaları zengin ve pürüzsüz bitter çikolata lezzetleri için seviyorum. Lindt ve Ghirardelli kaliteli çikolatalarıyla tanınırlar. Atıştırma hakkında son düşünceleriniz var mı? Atıştırmalıklar ölçülü olarak keyifli olabilir ve gün boyunca hızlı bir enerji artışı sağlayabilir. Katılıyorum. Paylaştığın için teşekkürler Anna. En sevdiğiniz atıştırmalıkların tadını çıkarın ve harika bir gün geçirin. Hoş geldin, John. Bunu takdir ediyorum. Sana da mutlu atıştırmalar. Ders 15. Kütüphaneyi ne sıklıkla ziyaret ediyorsunuz? Merhaba Anna. Kütüphaneyi ne sıklıkla ziyaret ediyorsunuz? Haftada bir kez kütüphaneyi boş zaman okumak için, kitap ödünç almak için ziyaret ediyorum. Bu benim normal alışkanlığım. Bu harika. Kütüphaneyi ziyaret etmekten en çok neyi seviyorsunuz? Huzurlu atmosferi ve keşfetmem için mevcut olan geniş kitap yelpazesini seviyorum. Kütüphane gerçekten sakin ve kitap dolu bir cennettir. Ödünç almak istediğiniz favori türler veya yazarlar var mı? Çeşitli türlerden hoşlanıyorum ama özellikle gizemli romanlara ve Agatha Christie'nin eserlerine düşkünüm. Gizem romanları heyecan verici olabilir. Agatha Christie bu türde ünlü bir yazardır. Tavsiye ettiğiniz özel kitaplar var mı? En sevdiğim gizem kitaplarından bazıları Agatha Christie'nin En Dindere Verenon ve Murder on the Orient Express. Bunlar klasik gizemli romanlar. Onları kontrol ettiğimden emin olacağım. Kütüphanede kitap ödünç almak dışında yaptığınız başka aktiviteler var mı? Bazen kitap kulüplerine katılıyorum veya yazar konuşmaları veya yazma atölyeleri gibi kütüphane etkinliklerine katılıyorum. Kitap kulüpleri ve kütüphane etkinlikleri ilgi çekici geliyor. Kütüphanede yaşadığınız unutulmaz deneyimler var mı? Bir keresinde kütüphanede düzenlenen bir kitap imzalama etkinliğinde en sevdiğim yazarla tanıştım. Gerçekleşen bir rüyaydı. En sevdiğiniz yazarla tanışmak inanılmaz bir deneyim olmalı. Kütüphane ziyaretlerinizle ilgili herhangi bir hedef veya plan var mı? Farklı türleri keşfetmek ve okuma ufkumu genişletmek için yeni yazarlar keşfetmek istiyorum. Bu harika bir gol. Yeni türleri keşfetmek heyecan verici keşiflere yol açabilir. Kütüphane ziyaretleri hakkında son düşünceleriniz var mı? Kütüphaneler bilgi ve hayal gücünün hazineleridir ve onları ziyaret etmek kişinin zihnini genişletmenin harika bir yoludur. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Paylaştığın için teşekkürler Anna. Kütüphane ziyaretlerinizin ve mutlu okumaların tadını çıkarın. Hoş geldin, John. Bunu takdir ediyorum. Harika bir gün geçirin. Ders 16. Okula tercih ettiğiniz ulaşım şekli nedir? Merhaba Anna. Okula tercih ettiğiniz ulaşım şekli nedir? Okula gitmek için genellikle okul otobüsüne binerim. Kullanışlı ve güvenilir. Okul otobüsüne binmek mantıklı. Tercih etmenizin özel bir nedeni var mı? Zaman kazandırır ve işe gidip gelme sırasında sınıf arkadaşlarımla sosyalleşmemi sağlar. Bunlar kesin avantajlardır. Ara sıra kullandığınız başka ulaşım yöntemleriniz var mı? Bazen hava güzel olduğunda ve mesafe yönetilebilir olduğunda bisikletimi okula giderim.
Bisiklet sürmek hoş bir alternatif olabilir. Okula ulaşımda karşılaştığınız herhangi bir zorluk var mı? Bazen okul otobüsü kalabalıklaşabilir, özellikle yoğun saatlerde, ama bir koltuk bulmayı başarıyorum. Kalabalık otobüsler sakıncalı olabilir. İşe gidip gelmenizi daha rahat hale getirmek için kullandığınız herhangi bir ipucu veya strateji var mı? İşe gidip gelmeyi daha keyifli hale getirmek ve zamanı hızlı geçirmek için bir kitap getiriyorum veya müzik dinliyorum. Müzik okumak veya dinlemek kesinlikle işe gidip gelmeyi daha keyifli hale getirebilir. Okula ulaşımla ilgili son düşünceleriniz var mı? Güne sorunsuz bir başlangıç için güvenilir ve konforlu bir ulaşım modu seçmek çok önemlidir. Katılıyorum. Paylaştığın için teşekkürler Anna. Okulda harika bir işe gidip gelme ve verimli bir gün geçirin. Hoş geldin, John. Bunu takdir ediyorum. Harika bir gün geçirin. Ders 17. Herhangi bir okul etkinliğine veya yarışmasına katılıyor musunuz? Merhaba Anna. Herhangi bir okul etkinliğine veya yarışmasına katılıyor musunuz? Evet, bilim fuarlarına ve tartışma yarışmalarına katılıyorum. İkisi de heyecan verici ve zorlu. Bu etkileyici. Bilim fuarlarına katılmanın en çok neyi seviyorsunuz? Deneyler yapmayı, bilimsel kavramları keşfetmeyi ve bulgularımı başkalarına sunmayı seviyorum. Bilim fuarları, bilimsel bilginizi sergilemek için harika bir platform sağlar. Yarışmaları tartışmaya ne dersiniz? Tartışma yarışmaları iletişim becerilerimi geliştirmemi, fikirlerimi ifade etmemi ve entelektüel tartışmalara katılmama izin veriyor. Yarışmaları tartışmak entelektüel olarak teşvik edici olabilir. Bu olaylardan kayda değer başarılar veya unutulmaz deneyimler var mı? Bilim fuarı projelerim için ödüller kazandım ve yoğun tartışmalar sırasında heyecan verici anlar yaşadım. Ödüller kazanmak ve yoğun tartışmalar yaşamak tatmin edici olmalıdır. Bu etkinliklerde başarı için kullandığınız herhangi bir ipucu veya strateji var mı? Hazırlık, araştırma ve uygulama anahtardır. Konuyla ilgili bilgili olmak ve güçlü argümanlara sahip olmak önemlidir. Hazırlık gerçekten çok önemlidir. Bu etkinliklere katılımınızla ilgili herhangi bir hedef veya istek var mı? Bilimsel ve tartışma becerilerimi geliştirmeye devam etmeyi ve hatta belki yüksek öğrenim veya meslek alanlarında takip etmeyi hedefliyorum. Bu övgüye değer bir hedef. Hem bilim hem de tartışma gelecek için değerli beceriler sunar. Okul etkinliklerine ve yarışmalarına katılmak hakkında son düşünceleriniz var mı? Okul etkinlikleri ve yarışmalar kişisel gelişim, öğrenme ve yeni tutkuları keşfetme fırsatları sunar. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Paylaştığın için teşekkürler Anna. Gelecekteki bilim fuarlarınızda ve tartışma yarışmalarınızda bol şanslar. Hoş geldin, John. Bunu takdir ediyorum. Harika bir gün geçirin. Ders 18. Aralarındaki zamanınızı nasıl yönetiyorsunuz? Merhaba Anna. Hem çalışmalarım hem de hobilerim için aralarındaki zamanınızı nasıl yönetiyorsunuz? Hem çalışmalarım hem de hobilerim için zaman ayıran bir program oluşturuyorum. Düzenli ve dengeli kalmama yardımcı oluyor. O akıllı bir yaklaşım. Her biri için ne kadar zaman ayıracağınıza nasıl karar verirsiniz? Çalışmalarımın önemini ve aciliyetini göz önünde bulundurarak hem akademik görevler hem de hobiler için yeterli zamanım olmasını sağlıyorum. Önem ve aciliyeti dengelemek anahtardır. Programınıza bağlı kalmak için kullandığınız belirli stratejiler var mı?
Görevlere öncelik veriyorum, dikkat dağıtıcı şeyleri en aza indiriyorum ve her aktivite için ayrılan zamandan en iyi şekilde yararlanmak için disiplinli kalıyorum. Görevlere öncelik vermek ve dikkat dağıtıcı şeyleri en aza indirmek etkili tekniklerdir. Zamanınızı yönetmede karşılaştığınız herhangi bir zorluk var mı? Bazen beklenmedik olaylar veya ek çalışma gereksinimleri ortaya çıkar, ancak programımı onlara uyacak şekilde uyarlıyorum. Beklenmedik olaylara uyum sağlamak çok önemlidir. Zamanınızı etkili bir şekilde yönetmenin herhangi bir faydası var mı? Etkili zaman yönetimi, hobilerimin tadını çıkarırken ve sağlıklı bir iş-yaşam dengesini korurken çalışmalarımda ilerleme kaydetmemi sağlıyor. Sağlıklı bir iş-yaşam dengesini korumak önemlidir. Çalışmalar ve hobiler arasındaki zamanı yönetme konusunda son düşünceleriniz var mı? Sizin için işe yarayan bir ritim bulmak ve gerektiğinde esnek olmakla ilgilidir. Zaman yönetimi başarı için değerli bir beceridir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Paylaştığın için teşekkürler Anna. Zamanınızı etkili bir şekilde yönetmede iyi şanslar. Hoş geldin, John. Bunu takdir ediyorum. Verimli bir gün geçirin. Ders 19. Çevrimiçi öğrenmenin hayranı mısınız? Merhaba Anna. Çevrimiçi öğrenmenin hayranı mısınız? Çevrimiçi öğrenmenin faydaları vardır, ancak yüz yüze dersleri tercih ederim. Peki ya sen? Aslında çevrimiçi öğrenmekten zevk alıyorum. Esneklik ve rahatlık sunar. Yüz yüze dersleri tercih etmenizin nedenleri nelerdir? Yüz yüze dersleri daha ilgi çekici ve etkileşimli buluyorum. Öğretmenler ve sınıf arkadaşlarıyla yüz yüze etkileşimlere değer veriyorum. Yüz yüze etkileşimlerin avantajları vardır. Çevrimiçi öğrenmenin faydalı bulduğunuz belirli yönleri var mı? Çevrimiçi öğrenme, kendi tempolu çalışmaya ve internet bağlantısı ile kaynaklara her yerden erişme yeteneğine olanak tanır. Kendi tempolu çalışma ve erişilebilirlik kesin avantajlardır. Çevrimiçi öğrenmede karşılaştığınız herhangi bir zorluk var mı? Teknik sorunlar ve olası dikkat dağıtıcı unsurlar bazen çevrimiçi dersler sırasında öğrenme sürecini bozabilir. Teknik sorunlar ve dikkat dağıtıcı şeyler sinir bozucu olabilir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için kullandığınız herhangi bir ipucu veya strateji var mı? Güvenilir bir internet bağlantısına sahip olduğumdan, çalışma alanımdaki dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırdığımdan ve öz disiplin uyguladığımdan emin oluyorum. Bunlar etkili stratejilerdir. Çevrimiçi öğrenme ve yüz yüze dersler hakkında son düşünceleriniz var mı? Sonuçta kişisel tercihlere ve öğrenme stillerine bağlıdır. Her iki seçeneğin de avantajları vardır ve her birey için en iyi olanı bulmak önemlidir. Katılıyorum. Paylaştığın için teşekkürler Anna. İster çevrimiçi ister yüz yüze olsun, öğrenme yolculuğunuz başarılı olabilir. Hoş geldin, John. Bunu takdir ediyorum. Sana da iyi şanslar. Ders 20. Okul ödevleriyle nasıl organize kalırsınız? Merhaba Anna. Okul ödevleriyle nasıl organize kalırsınız? Ödevlerimi ve son teslim tarihlerimi takip etmek için bir planlayıcı kullanıyorum. Düzenli kalmama ve son teslim tarihlerini karşılamama yardımcı oluyor. Bir planlayıcı kullanmak, ödevlerinizden haberdar olmanın harika bir yoludur. Görevlerinizi yönetmek için özel stratejileriniz var mı? Büyük ödevleri daha küçük görevlere ayırıyorum ve her gün için gerçekçi hedefler koyuyorum. Odaklanmama ve ertelemeyi önlememe yardımcı oluyor. Ödevleri daha küçük görevlere ayırmak akıllı bir yaklaşımdır. Düzenli kalmak için kullandığınız başka yöntemler var mı?
Ayrıca ödevlerime son teslim tarihlerine ve öneme göre öncelik veriyorum ve zamanında tamamlamamı sağlıyorum. Etkili zaman yönetimi için görevlere öncelik vermek çok önemlidir. Düzenli kalmak için herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? Bazen beklenmedik olaylar veya iş yükü programıma bağlı kalmayı zorlaştırabilir, ancak gerektiğinde ayarlarım ve uyarlarım. Beklenmedik olaylara uyum sağlamak önemlidir. Görevlerinizde düzenli kalmanın herhangi bir faydası var mı? Düzenli kalmak stresi azaltmama, iş yüküm hakkında net bir genel bakış sağlamama ve zamanında yüksek kaliteli işler sunmama yardımcı olur. Stresi azaltmak ve yüksek kaliteli iş sunmak kesin avantajlardır. Okul ödevleriyle düzenli kalmaya dair son düşünceleriniz var mı? Sizin için çalışan bir sistem bulmak ve onunla tutarlı olmak çok önemlidir. Akademik başarıya yardımcı olan değerli bir beceridir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Paylaştığın için teşekkürler Anna. Düzenli kalmak ve okul ödevlerinizi tamamlamak için iyi şanslar. Hoş geldin, John. Bunu takdir ediyorum. Verimli bir gün geçirin. Ders 21. Sabah erken uyanıyor musunuz? Merhaba Anna. Her gün erken uyanıyorum. Sabah erkenden uyanıyor musun? Evet, ben de erken uyanıyorum. Bu harika. Genelde saat kaçta uyanırsın? Her sabah 6'da uyanıyorum. Sabah 6 güne başlamak için iyi bir zamandır. Erken uyanmak için özel bir neden var mı? Daha üretken ve enerjik hissetmemi sağladığını düşünüyorum. Katılıyorum. Erken uyanmak gün için olumlu bir ton oluşturur. Takip ettiğin sabah rutinleri var mı? Sabahları meditasyon yapmayı ve egzersiz yapmayı seviyorum. Meditasyon ve egzersiz güne başlamak için mükemmel yollardır. Erken uyanmak için herhangi bir ipucu var mı? Tutarlı bir uyku programı ayarlayın ve yatmadan önce ekranlardan kaçının. Yatmadan önce tutarlılık ve ekransız süre daha iyi uykuyu teşvik edebilir. Erken uyanmanın farkında olduğunuz herhangi bir fayda var mı? Kendimi daha odaklanmış hissediyorum ve kişisel aktiviteler için zamanım var. Kişisel aktiviteler için fazladan zaman ayırmak değerlidir. Erken uyanmanın zorlukları var mı? İlk başta zor olabilir, ancak bir rutin oluşturmak yardımcı olur. Bir rutin oluşturmak zaman ve çaba gerektirir, ancak buna değer. Sabah alışkanlıklarınız var mı? Günümü beslemek için sağlıklı bir kahvaltı yaptığımdan emin oluyorum. Güne doğru başlamak için sağlıklı bir kahvaltı önemlidir. Favori kahvaltı seçenekleri var mı? Meyveli yulaf ezmesini veya sebzeli omleti severim. Meyveli yulaf ezmesi ve sebzeli omlet besleyici seçeneklerdir. Erken uyandıktan sonra sabah için planınız var mı? Günümü planlamayı, hedefler belirlemeyi ve görevleri önceliklendirmeyi seviyorum. Planlama ve hedef belirleme üretkenliğe yardımcı olur. Erken uyanmak için son düşünceleriniz var mı? Bu kişisel bir seçim, ancak olumlu bir başlangıç için dikkat eder. Bir deneyeceğim ve benim için nasıl çalıştığını göreceğim. Teşekkürler Anna. Hoş geldin, John. Umarım size fayda sağlar. Harika bir gün geçirin. Sen de Anna. Kendine iyi bak ve sabahların tadını çıkar. Ders 22. Genellikle ne zaman kalkarsın? Merhaba Anna. Genelde sabah 6'da kalkarım. Genelde ne zaman kalkarsın?
Ben de genellikle sabah 6'da kalkarım. Bu harika. Erken kalkmak verimli bir gün sağlar. Sabah 6'da uyanmak için özel bir neden var mı? Bana bir avantaj sağladığını ve olumlu bir ton oluşturduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. Güne erken başlamak verimliliğin artmasına neden olabilir. Takip ettiğin sabah rutinleri var mı? Sabahları egzersiz yapmayı ve sağlıklı bir kahvaltı yapmayı seviyorum. Egzersiz ve sağlıklı bir kahvaltı güne başlamak için mükemmel yollardır. Sürekli olarak erken uyanmak için herhangi bir ipucu var mı? Tutarlı bir uyku programı belirleyin ve rahatlatıcı bir uyku rutini oluşturun. Tutarlılık ve sakinleştirici bir uyku rutini daha iyi uykuyu teşvik edebilir. Erken uyanmanın farkında olduğunuz herhangi bir fayda var mı? Kendimi daha odaklanmış, enerjik hissediyorum ve kişisel aktiviteler için zamanım var. Artan odaklanma, enerji ve kişisel zaman değerli faydalardır. Erken uyanmanın zorlukları var mı? Başlangıçta zor olabilir, ancak bir rutin oluşturmak yardımcı olur. Bir rutin oluşturmak çaba gerektirir, ancak uzun vadede karşılığını verir. Sabah alışkanlıklarınız var mı? Günümü planlamayı ve sabahları hedefler koymayı seviyorum. Planlama ve hedef belirleme verimli bir güne katkıda bulunur. Favori kahvaltı seçenekleri var mı? Meyveli yulaf ezmesinden veya protein dolu bir smoothie'den hoşlanırım. Meyveli yulaf ezmesi ve proteinli smoothie'ler besleyici seçeneklerdir. Erken uyandıktan sonra sabah için planınız var mı? Görevlerime öncelik veriyorum ve öncelikle önemli projeleri ele alıyorum. Görevlere öncelik vermek sabahın verimli kullanımını sağlar. Erken uyanmak için son düşünceleriniz var mı? Bu kişisel bir seçimdir, ancak olumlu bir yaşam tarzına yol açabilir. Bir deneyeceğim ve benim için nasıl çalıştığını göreceğim. Teşekkürler Anna. Hoş geldin, John. Size başarılar diliyorum. Verimli bir gün geçirin. Sen de Anna. Kendine iyi bak ve sabahlarından en iyi şekilde yararlanın. Ders 23. Güne nasıl başlarsın? Merhaba Anna. Güne nasıl başlıyorsun? Güne dişlerimi fırçalayarak ve yüzümü yıkayarak başlıyorum. Sabahları tazelenmek için iyi bir yol. Başka sabah rutinleri var mı? Ondan sonra yatağımı hazırlıyorum ve gün için giyiniyorum. Yatağı yapmak ve giyinmek verimli bir ton oluşturur. Kahvaltı alışkanlığı var mı? Günümü beslemek için sağlıklı bir kahvaltı yapmayı seviyorum. Sağlıklı bir kahvaltı enerji ve odaklanma için önemlidir. Favori kahvaltı seçenekleri var mı? Meyveli yoğurdun veya avokadolu tam tahıllı tostun tadını çıkarıyorum. Meyveli yoğurt ve avokado tostu besleyici seçeneklerdir. Günün geri kalanı için planınız var mı? Yapmam gereken birkaç görev ve öğleden sonra bir toplantım var. Görevlerinizde ve toplantınızda iyi şanslar. Verimli bir gün için herhangi bir ipucu var mı? Görevlerinize öncelik verin ve gün boyunca düzenli kalın. Önceliklendirmek ve düzenli kalmak üretkenliğe yardımcı olur. Hoşunuza giden hobiler veya aktiviteler var mı? Okumaktan, resim yapmaktan ve doğada yürüyüşe çıkmaktan zevk alıyorum. Doğada okumak, resim yapmak ve yürüyüşler rahatlamak için harikadır. Eklediğiniz herhangi bir öz bakım uygulaması var mı? Meditasyon yapıyorum ve bazı germe egzersizleri yapıyorum. Meditasyon ve germe zihinsel ve fiziksel refahı teşvik eder. Güne başlamak için son düşünceleriniz var mı?
Güne olumlu alışkanlıklarla başlamak başarının tonunu belirler. Katılıyorum. Paylaştığın için teşekkürler Anna. Harika bir gün geçirin. Hoş geldin, John. Siz de ileride harika bir gün geçirin. Ders 24. Ders dışı etkinlikleriniz var mı? Merhaba Anna. Ders dışı aktiviteleriniz var mı? Evet, okul korosuna ve tartışma kulübüne katılıyorum. Bu harika. Şarkı söylemek ve tartışmak heyecan verici olabilir. Herhangi bir performans veya yarışma yaklaşıyor mu? Önümüzdeki ay bir koro konserimiz ve önümüzdeki hafta bir tartışma turnuvamız var. Konser ve turnuvada iyi şanslar. Seslendireceğiniz belirli şarkılar var mı? Koro konserinde pop ve klasik şarkıların bir karışımını çalacağız. Farklı bir repertuara benziyor. Tartışmaktan hoşlandığınız tartışma konuları var mı? Sosyal konular ve güncel olaylarla ilgili konuları tartışmaktan zevk alıyorum. Sosyal konular ve güncel olaylar ilginç tartışma materyalleri sağlar. Dahil olduğunuz başka ders dışı aktiviteler var mı? Ayrıca okul drama kulübünde ve toplum hizmeti kulübünde yer alıyorum. Drama kulübü ve toplum hizmeti değerli faaliyetlerdir. Yaklaşan oyunlar veya topluluk projeleri var mı? Gelecek ay bir okul oyununa hazırlanıyoruz ve önümüzdeki hafta yerel bir barınakta gönüllü olacağız. Bu harika. Oyunla bir bacağınızı kırın ve gönüllünün tadını çıkarın. Ders dışı etkinliklerinizde kişisel hedefleriniz var mı? Şarkı söyleme becerilerimi geliştirmeyi ve daha etkili bir tartışmacı olmayı hedefliyorum. Sürekli iyileştirme takdire şayan. Hedeflerinizin peşinden gitmeye devam edin. Ders dışı etkinlikler hakkında son düşünceleriniz var mı? Kişisel gelişim ve yeni arkadaşlar edinmek için fırsatlar sağlarlar. Katılıyorum. Ders dışı etkinlikler zenginleştirici deneyimler olabilir. Faaliyetlerinizde harika zaman geçirin, Anna. Teşekkür ederim, John. Bunu takdir ediyorum. Harika bir gün geçirin. Sen de Anna. Kendine iyi bak ve ders dışı çalışmalarının tadını çıkar. Ders 25. Ders çalışırken müzik dinliyor musunuz? Merhaba Anna. Ders çalışırken müzik dinler misiniz? Hayır, sessizce çalışmayı tercih ederim. Sessizce çalışmak odaklanmaya yardımcı olabilir. Tercih etmenizin belirli bir nedeni var mı? Müzik benim için dikkat dağıtıcı olabilir, bu yüzden sessizliği öğrenmeye daha elverişli buluyorum. Bu mantıklı. Sessizlik sakin bir ortam yaratabilir. Başka çalışma alışkanlıklarınız veya tercihleriniz var mı? Temiz ve organize bir çalışma alanına sahip olmayı seviyorum. Temiz ve organize bir çalışma alanı verimliliği artırabilir. Çalışmayı daha kolay bulduğunuz belirli konular var mı? Matematik ve fen gibi konuları incelemeyi daha kolay buluyorum. Matematik ve fen, odaklanma ve mantıksal düşünme gerektirir. Ders çalışırken odaklanmak için kullandığınız herhangi bir strateji var mı? Çalışma oturumlarımı daha küçük parçalara ayırıyorum ve aralarında kısa molalar veriyorum. Çalışma oturumlarını kesmek ve molalar vermek tükenmişliği önleyebilir. Favori çalışma kaynakları veya araçları var mı? Çevrimiçi eğitimleri ve bilgi kartlarını çalışmak için yararlı buluyorum. Çevrimiçi eğitimler ve bilgi kartları harika çalışma yardımcılarıdır.
Etkili çalışma için herhangi bir ipucu var mı? Sizin için işe yarayan bir çalışma rutini bulun ve dikkat dağıtıcı şeyleri ortadan kaldırın. Bir çalışma rutinine sahip olmak ve dikkat dağıtıcı şeyleri en aza indirmek anahtardır. Öğrenmek için yararlı bulduğunuz başka aktiviteler var mı? Bilgiyi özetlemeyi ve başka birine öğretmeyi faydalı buluyorum. Özetleme ve öğretme anlayışı güçlendirmeye yardımcı olur. Eğitim hakkında son düşünceleriniz var mı? Sizin için en iyi olanı bulmak ve tutarlı kalmak önemlidir. Katılıyorum. Görüşlerini paylaştığın için teşekkürler, Anna. Çalışmalarınızda iyi şanslar. Hoş geldin, John. Bunu takdir ediyorum. Sana da iyi şanslar. Ders 26. Uzun bir günün ardından nasıl gevşeyebilirsiniz? Merhaba Anna. Uzun bir günün ardından nasıl rahatlarsınız? Bir kitap okuyarak veya bir film izleyerek gevşerim. Film okumak ve izlemek rahatlamak için harika yollardır. Favori kitap türleri veya film türleri var mı? En çok fantastik kitaplardan ve aksiyon filmlerinden hoşlanırım. Yüzüklerin Efendisi serisi ve Yenilmezler filmleri harika. Yüzüklerin Efendisi ve Yenilmezler popüler seçimlerdir. Rahatlamak için yaptığınız başka aktiviteler var mı? Ayrıca doğada yürüyüş yapmaktan ve müzik dinlemekten zevk alıyorum. Doğa yürüyüşleri ve müzik rahatlatıcı olabilir. Yürüyüşleriniz için favori yerler var mı? Yakındaki parkta veya sahil boyunca yürümeyi seviyorum. Doğada yürümek ferahlatıcıdır. Favori müzik türleri veya sanatçıları var mı? Pop müzikten hoşlanıyorum ve Taylor Swift en sevdiğim sanatçılardan biri. Pop müzik akılda kalıcı ve Taylor Swift yetenekli. Gevşemeyi sevdiğin başka yollar var mı? Yoga yapmanın veya meditasyon yapmanın rahatlamama yardımcı olduğunu düşünüyorum. Yoga ve meditasyon sakinliği teşvik eder. Önerdiğiniz özel yoga pozları veya meditasyon teknikleri var mı? Çocuğun yogada pozu ve meditasyonda dikkatli nefes almak faydalıdır. Çocuğun pozu ve dikkatli nefes alması harika tekniklerdir. Gevşeme hakkında son düşünceleriniz var mı? Size neşe getiren ve stresinizi azaltmanıza yardımcı olan aktiviteler bulmak önemlidir. Katılıyorum. Paylaştığın için teşekkürler Anna. Gevşemek için huzurlu bir zaman geçirin. Hoş geldin, John. Bunu takdir ediyorum. Rahatlama zamanınızın tadını çıkarın. Ders 27. Son zamanlarda iyi filmler izlediniz mi? Merhaba Anna. Son zamanlarda iyi filmler izlediniz mi? Evet, aldım. Büyük Yolculuk adında bir komedi filmi izledim. Büyük yolculuk, kulağa eğlenceli geliyor. Ebeveynlerinize evde ev işlerinde yardım ediyor musunuz? Evet, masayı ayarlamak ve odamı temizlemek gibi işlere yardım ediyorum. Bu senin sorumlusun. Yardım ettiğin başka işler var mı? Ayrıca bulaşık yıkamaya ve çöpleri çıkarmaya yardımcı oluyorum. Bulaşıkları yıkamak ve çöpleri çıkarmak önemli görevlerdir. Ev işlerini daha keyifli hale getirmek için kullandığınız herhangi bir strateji var mı? Daha keyifli hale getirmek için ev işleri yaparken müzik veya podcast dinliyorum. Müzik ve podcastler ev işlerini daha eğlenceli hale getirebilir. Dinlediğiniz favori türler veya podcastler var mı? Pop müzikten hoşlanıyorum ve gerçek suç gizemleri hakkında bir podcast dinliyorum.
Pop müzik akılda kalıcı ve gerçek suç gizemleri ilgi çekici olabilir. Temiz ve düzenli bir oda tutmak için herhangi bir ipucu var mı? Her gün odamı toplamayı ve eşyaları belirledikleri yerlere koymayı alışkanlık haline getiriyorum. Günlük bir toplama rutini sürdürmek faydalıdır. Ailenizin ev işlerine yardım ettiğiniz için size verdiği herhangi bir ödül veya teşvik var mı? Bazen ailem bana fazladan boş zaman verir veya en sevdiğim tatlıyı ikram eder. Ekstra boş zaman ve favori tatlılar harika teşviklerdir. Ev işlerine yardım etme konusunda son düşünceleriniz var mı? Haneye katkıda bulunmak ve bir aile olarak birlikte çalışmak önemlidir. Katılıyorum. Paylaştığın için teşekkürler Anna. Filminizin ve ev işlerinin tadını çıkarın. Hoş geldin, John. Bunu takdir ediyorum. Harika bir gün geçirin. Ders 28. Hafta sonları yerel hayvan barınağında gönüllü olduğunuzu duydum. Merhaba Anna. Hafta sonları yerel hayvan barınağında gönüllü olduğunuzu duydum. Bu harika. Evet, sığınakta yardım etmekten zevk alıyorum. Herhangi bir gönüllü çalışmada yer alıyor musunuz? Şu anda herhangi bir gönüllü çalışmada yer almıyorum. Yine de deneyiminiz hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Hayvan barınağında gönüllülük yapmak, hayvanlarla ilgilenmemi ve onlarla zaman geçirmemi sağlıyor. Bu ödüllendirici. Kulağa tatmin edici geliyor. Barınakta gönüllülük yapmaya nasıl başladınız? Barınağa ulaştım ve gönüllülüğe olan ilgimi dile getirdim. Beni karşıladılar ve eğitim verdiler. Gönüllülere açık olmaları harika. Barınakta ne tür görevler yapıyorsunuz? Beslenmeye, hayvan muhafazalarını temizlemeye ve bazen evlat edinme etkinliklerine yardımcı oluyorum. Beslenme, temizlik ve evlat edinmeye yardım etmek önemli görevlerdir. Paylaşabileceğiniz unutulmaz deneyimler veya hayvan hikayeleri var mı? Bakımına yardım ettiğim bir köpek yavrusu vardı ve onu sevgi dolu bir ev bulduğunu görmek bana neşe getirdi. Bu iç açıcı olmalı. Gelecekteki gönüllü çalışma veya tutkulu olduğunuz diğer nedenler için herhangi bir Yerel bir planınız çevre var mı? organizasyonunda gönüllü olmayı düşünüyorum. Doğanın korunmasına katkıda bulunmak istiyorum. Bu harika bir neden. Doğanın korunması önemlidir. Gönüllülükle ilgilenen birine İlgi tavsiye var alanlarınızla mı? uyumlu bir kuruluş veya neden bulun ve onlara ulaşın. Gönüllülük bir fark yaratabilir. Akıllıca tavsiye. Paylaştığın için teşekkürler Anna. Hayvan barınağında Hoş harika geldin, çalışmaya devam John. edin. Bunu takdir ediyorum. Barınakta bana katılmak istersen, bana haber ver. Bunu aklımda tutacağım. Hoşça kal, Anna. Ders 29. Akşamlar günün en sevdiğim zamanı. Merhaba Anna. Dinlenebileceğiniz ve ailenizde vakit geçirebileceğiniz akşamların tadını çıkardığını duydum. Kulağa hoş geliyor. Evet, akşamlar günün en sevdiğim zamanı. Ya sen, John? Günün en sevdiğin zamanı nedir? Ayrıca gevşeyebileceğim ve sevdiklerimle kaliteli zaman geçirebildiğim akşamların tadını çıkarıyorum. Sevdiklerinizle vakit geçirmek çok değerlidir. Akşamları dinlenme zamanınızda genellikle hangi aktiviteleri yaparsınız? Sık sık aile yemekleri yeriz, birlikte film izleriz veya sadece sohbet ederiz. Aile yemekleri ve film geceleri kulağa hoş geliyor. Ailenizle birlikte izlemeyi sevdiğiniz favori filmler var mı? Çeşitli filmlerden hoşlanıyoruz, ancak komediler ve macera filmleri her zaman popüler. Komediler ve macera filmleri aile eğlencesi için mükemmel seçimlerdir. Akşamları sizin için özel yapan nedir?
Huzurlu atmosfer ve ailemle bağ kurma şansı akşamları benim için özel kılıyor. Katılıyorum. Akşamları sakinlik ve bağlantı paha biçilemez. Akşamları sevmeniz için başka nedenleriniz var mı? Akşamların bir günlük işten sonra dinlenmek ile iyi bir gece uykusuna hazırlanmak arasında güzel bir denge sağladığını görüyorum. Bu doğru, akşamlar bir geçiş zamanı olabilir. Akşamları rahatlarken sahip olduğunuz herhangi bir ritüel veya alışkanlık var mı? Yatmadan önce kitap okumayı veya rahatlatıcı müzik dinlemeyi severim. Gevşememe ve rahatlamama yardımcı oluyor. Müzik okumak ve dinlemek rahatlamanın harika yollarıdır. Günün en sevdiğiniz zamanı hakkında son düşünceleriniz var mı? Özellikle akşamları sevdiklerimizle geçirdiğimiz zamanı sevmek ve en iyi şekilde değerlendirmek önemlidir. Kesinlikle. Paylaştığın için teşekkürler John. Akşamın rahatlamasının ve aile zamanınızın tadını çıkarın. Hoş geldin, Anna. Bunu takdir ediyorum. Ailenizle de harika bir akşam geçirin. Ders 30. Haftada 3 kez spor salonunda egzersiz yaptığını duydum. Merhaba Anna. Haftada 3 kez spor salonunda egzersiz yaptığını duydum. Bu etkileyici. Evet, aktif kalmaya çalışıyorum. Ne sıklıkla egzersiz yapıyorsun John? Ayrıca haftada 3 kez egzersiz yapıyorum. Zinde ve sağlıklı kalmama yardımcı oluyor. Bu harika. Spor salonunda genellikle ne tür egzersizler yaparsınız? Koşu bandında koşmak ve ağırlıklarla kuvvet antrenmanı gibi kardiyo egzersizlerinin bir kombinasyonunu yapıyorum. Kardiyo ve kuvvet antrenmanı genel zindelik için önemlidir. Egzersizlerinizle ilgili belirli hedefleriniz var mı? Asıl amacım dayanıklılığımı artırmak ve kas gücü geliştirmek. Dayanıklılık ve kas gücü harika hedeflerdir. Düzenli egzersiz yapmak için motive kalmak için herhangi bir ipucunuz var mı? Belirli hedefler belirlemek, zevk aldığım bir egzersiz rutini bulmak ve bir egzersiz arkadaşına sahip olmak motive olmama yardımcı oluyor. Bunlar yararlı ipuçları. Bir egzersiz arkadaşına sahip olmak hesap verebilirlik sağlayabilir. Spor salonunun dışında aktif kalmak için yaptığınız başka aktiviteler var mı? Yürüyüş yapmak ve arkadaşlarımla spor yapmak gibi açık hava etkinliklerinden zevk alıyorum. Açık hava etkinlikleri aktif kalmanın eğlenceli bir yoludur. En sevdiğiniz yürüyüş noktaları veya oynamayı sevdiğiniz sporlar var mı? Yakınlarda yürüyüş yapmayı sevdiğim bir parkur var ve arkadaşlarımla basketbol oynamaktan zevk alıyorum. Yürüyüş ve basketbol heyecan verici geliyor. Egzersiz yapmak ve aktif kalmak hakkında son düşünceleriniz var mı? Daha sağlıklı bir yaşam tarzı için zevk aldığınız aktiviteleri bulmak ve egzersizi rutininizin düzenli bir parçası haline getirmek önemlidir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Paylaştığın için teşekkürler John. Egzersizlerinizle harika çalışmaya devam edin. Hoş geldin, Anna. Bunu takdir ediyorum. Aktif kalın ve harika bir gün